Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da 4 Kasım'da geçtiğimiz yıl 4 Kasım'da maalesef bir terör saldırısı sonucunda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bununla ilgili olarak Avusturya'da bazı aktivist bilim insanlarının evlerine Luxor adı verilen bir operasyon düzenlenmiş. Silahlarla polis baskın düzenlemişti. Sabahın erken saatlerinde çok sayıda polisin çoğunluğu Avusturya vatandaşı ve kamuoyunun yakından tanıdığı Müslümanların evlerine yaptığı baskınlarda emniyet güçlerinin başvurduğu orantısız güç nedeniyle onun üzerinde çocuk ve çok sayıda kadın psikolojik destek almak zorunda kalmıştı. Ulusal ve uluslararası farklı çevrelerin tepki gösterdiği baskınlar sonucunda teröre finansal destek verdiği suçlamasında bulunan kişilerin hesapları dondurulmuş, birçoğu çalıştıkları iş yerinden çıkartılmıştı. Şimdi bununla ilgili olarak bu evlerine baskın düzenlenen Müslümanlar mahkemeye başvurdular ve mahkeme bu insanların evlerine yapılan baskınların ve kendilerinin karşılaşmış olduğu muamelenin hukuksuz zemininin olmadığını, hukuksuz bir şekilde insanların maalesef psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Bakın, Avusturya'da Graz Yüksek Mahkemesi Kasım 2020'de terörle mücadele bahanesiyle aralarında siyaset bilimci Doktor Farid Hafez'in de bulunduğu çok sayıda Müslüman aktivist ve akademisyene yönelik polisin orantısız güce başvurduğu baskınların yasalara aykırı olduğuna karar verdi. Avusturya Mahkemesi karar veriyor. Graz Yüksek Mahkemesi sözcüsü basına yaptığı açıklamada teröre finansal destek sağladıkları, terör oluşumlarıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle 9 Kasım 2020'de polisin evlerine baskın düzenlediği 9 kişinin yaptığı şikayetlerin mahkeme tarafından haklı bulunduğunu açıkladı. Sözcü, söz konusu kişilere yönelik yapılan baskınların yasalara uygun olmadığını söyledi. Yüksek Mahkeme, 1000'e yakın polisin farklı eyaletlerde 60'a yakın adrese orantısız güç kullanarak yaptığı baskınlar sonucunda suç duyurusunda bulunan 9 kişinin durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede sabahın erken saatlerinde evlerinin kapıları kırılmak suretiyle uzun namlulu silahlarla bir baskın düzenlenmesi için yeterince verinin bulunmadığına dikkat çekti. Yeterince bilgi belge yok ama adamın evinin kapısını kırıyorsun, içeri giriyorsun diyor. Öte yandan mahkeme savcılığın söz konusu kişilerin Hamas ve Müslüman Kardeşler Cemaatine üye olduklarına ilişkin suçlamaya da değinerek Müslüman kardeşlerin Avusturya'da terör örgütü olarak kabul edilmediğinin de altını çizdi. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef Avrupa'nın pek çok noktasında, sadece Avusturya değil, bir Müslüman İslam düşmanlığı almış başını gidiyor. Görüyorsunuz, Avusturya Mahkemesi kararını verdi. Haksız yere bu insanların evlerine baskın düzenlendi. Bu insanlar hakkındaki iddiaların uzaktan yakından gerçekle bir alakası yok dedi mahkeme. Peki bu insanların yaşamış olduğu bu psikolojik sorunlar, işlerinden gücünden olanlar da olmuş. Haber böyle diyor. Peki bu nasıl telafi edilecek? Avusturya Başbakanı Kurz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak açık bir şekilde Müslüman düşmanlığını ortaya koydu. Türkiye konusunda Kurz tam bir Türkiye düşmanı. Afganistan ve Pakistanlılar Türkiye'de kalsın, buraya gelmelerine gerek yok. Sanki Türkiye, Avusturya Başbakanı Kurz'un babasının arka bahçesi. Orada kalsınlar. Göçmenlere çok güzel bakıyorlar. Dalga geçiyor bizimle. Türklerle dalga geçiyor bu başbakan. Her fırsatta Türkiye ve Müslüman düşmanlığını ortaya koyan, Avusturya'yı yöneten bu başbakan bu olaylarla ilgili, bu mahkeme kararıyla ilgili en ufak bir açıklama yapmadı. Niye? Açıklama yaparsa oy kaybeder. İçerideki o milliyetçilerin, yabancı düşmanlarının oyunu alamaz diye korkuyor. Böylesine büyük bir olay da hatırlarsanız gece yarısı bir tane meczup terörist insanları sokak ortasında öldürmüştü. Bu olay sonucunda oldu bu, biliyorsunuz bu. Hatta bu olayda Tayyip Erdoğan diye bir gencimiz ve arkadaşı yaralı haldeki polisi kurtarmıştı, hatırlarsanız. Bu olaydan sonra olan işte olaylar Avusturya'da. Ama Avusturya Başbakanı'nın ağzını açmıyor.
Evet, açmıyor. Oysa her fırsatta en ufak bir şeyde çıkıp ortalığı yıkan bir başbakan bu. Bu olayı biliyor. Mahkeme kararını biliyor. Çıkıp şunu demiyor. Ya da İçişleri Bakanı, bırakın başbakanı, özür dileriz. 1000 polisle biz bir tane ev bastık. Çoluk çocuğu gece yatağından kaldırdık. Silah dayadık. Özür dileriz, yanlış yaptık demiyorlar. Ne oldu? O insanlar şu anda büyük bir mağduriyetin içerisine girdi. Bakalım, takip edeceğiz bu konuyu. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Aslında bizim bu haberi vermemizin nedeni şu arkadaşlar. Avusturya ve bazı ülkelerde, başta Avusturya olmak üzere, ciddi bir Müslüman yabancı düşmanlığı durumu söz konusu. Özellikle de bu koronavirüs döneminde maalesef bunlar artmış vaziyette arkadaşlar. Maalesef, üzülerek söylüyorum bunları. Yüz binlerce vatandaşımız Avusturya'da yaşıyor. Yaklaşık 500 bin. 500 bin. Ama Türk düşmanlığını bizzat başbakan yapıyor. Avusturya Başbakanı Kurz yapıyor. Ne diyelim? İnşallah onlar da Avusturya için çalışan, Avusturya'nın gelişmesi için emek sarf eden vatandaşlarımızın emeklerini görür, Avusturya için nasıl katkı sağladıklarını anlar ve ona göre konuşmalarına dikkat eder. Türkiye düşmanlığının Avusturya Başbakanı'na bir kazancı yok ki. Ne var? Silah ambargosu koydular. Ne oldu? Silah veriyorlardı, vermediler. Şimdi Türkiye kendi silahını yapmaya başladı. İyi ki ambargo koymuşlar. Her fırsatta Türkiye'yi karalayan bu Avusturya Başbakanı Kurz iyilik yaptı aslında, haberi yok. Bunlar biliyorsunuz Avusturya silahlarını, Glock falan var. Onları Türkiye Avusturya'dan alıyordu. Ne oldu? Vermiyoruz dediler. Biz de tamam dedik. Şimdi Makine Kimya Enstitüsü ya da Türkiye'deki Sarsılmaz, Canik vesaire gibi Türk silah firmaları o silahtan daha iyisini yaptılar. Şimdi Türk polisleri tamamı yerli, Türkiye'nin yaptığı silahları kullanıyor. İyilik yaptılar. İyiliğe devam. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Avusturya'da ciddi bir durum söz konusu. Gevşeme sonrası otel ve restoranlar çalışacak eleman bulamıyor. Çalışacak eleman bulamıyor. Evet, bir bakalım. Salgın önlemlerindeki gevşemeye rağmen Salzburg'daki otelciler ve restoran sahipleri eleman bulamıyor. Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesine karşın Avusturya'daki oteller ve restoranların eleman eksikliğinden dolayı açılamadığı belirtildi. Salzburg İş ve İşçi Bulma Kurumu, Haziran ayı sonunda otelcilik ve gastronomi alanında 1964 eleman eksikliğine işaret etmişti. Turizm uzmanlarına göre salgından önce de sektörde eleman eksikliği mevcuttu. Ancak pandemi durumu daha da kötüleştirdi. Kurumun genel müdürü, sektör çalışanlarının yeniden eğitim alarak başka sektörlere yöneldiklerine dikkat çekti ve sektörün zaten bırakacaklardı ancak şimdi turizm için ayrı bir atak hazırlığındayız dedi. Evet, enteresan. Avusturya Salzburg'da otelciler ve restoranlar çalışacak eleman bulamıyorlar. Dışarıdan gelsin diyoruz. Avrupa Birliği'nde yok diyorlar. Prosedürü şöyle istiyor Avrupa Birliği'nde. Kendi ülkenizde, örneğin Avusturya'da bir mesleği yapanları arıyorsunuz, bulamadınız. Sonra diyorlar ki size geriye kalan 26 ülkede, Avrupa Birliği ülkesinde sen bu mesleği yapanları arayacaksın. Eğer yine bulamazsan ondan sonra Avrupa Birliği'nin dışındaki ülkelerden alabilirsin diyorlar. Yani Avrupa Birliği kendi içerisinde işsizliği önlemek için böyle bir yol izliyor. Avrupa Birliği açısından baktığımızda doğru bir karar. Önce diyor ben, sonra başkaları diyor. Göçmenler diyor. Bu sıra çok sayıda çok büyük tartışmalar var biliyorsunuz. Türkiye'de de Suriyelilerle ilgili tartışmalar var. Bir Bolu Belediye Başkanı bir açıklama yapmıştı. Ben kendi vatandaşıma iş bulamıyorum, onlara nasıl iş bulacağım diye. Bu da çok tartışmaya neden oldu. Değerli izleyicilerimiz, önce kendi evinin içindekine iş bulabilmelisin, ekmek verebilmelisin ki sonra evinin dışındakine iş ve ekmek imkanı sunabilmelisin. Bu açıklamanın anlamı bu. Avrupa Birliği açısından baktığımızda ben Avrupa Birliği'ni haklı görüyorum. Önce diyor ben kendi evimin içerisindekine iş bulayım, ona daha iyi şartlar sunayım. Bulamazsam dışarıdan bakarız diyor. Onların açısından baktığımızda, empati yaptığımda
bana göre doğru bir yaklaşım.